Hanımlar beyler 8'de sağlık tüm hızıyla en doğru sağlık bilgileriyle devam ediyor. Hepinize güzel bir sabah diliyorum. Çok güzel bir gün olsun. Konumuz sağlık tabii ki her zaman olduğu gibi. Bugün varikosel tedavisinde girişimsel radyoloji konuşacağız. Girişimsel radyoloji uzmanı doçent doktor Ömer Faruk Ateş şu anda yayın konuğum. Ömer hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi sabahlar olsun. İyi sabahlar, iyi yayınlar. Evet, size de iyi yayınlar diliyorum. Herkes ekran başına. Varikosel nedir? Varikosel erkeklerde testislerin üzerinde aslında bir çeşit varis gibi toplar damarların birikmesi, genişlemesi ve bu nedenle testise bir takım zararlar verebilmesi. Veriyor. Evet. Hangi şikayetlerde kendini gösterir? En çok ağrı yapıyor aslında. Ağrı hisseder. Ama erkek infertilitesinin en sık sebebi bilinen. O yüzden Kısırlık infertilite, sağlıyor yani. kısırlık da yapabiliyor. Gerçekten büyük bir baş belası bir sorun. Evet, bayağı ciddi bir sorun tabii. Çocuk sahibi olmak isteyen için öyle Aynen bir öyle. sıkıntısı varsa olamıyor tabii. Varikosel her hastada tedavi gerektirir mi yoksa bazı hastalarda takip yeterli oluyor mu? Tedavisi nasıl? Aslında varikosel yani erkeklerin 1/4'ünde neredeyse çok sık görülen bir şey ama her varikosel probleme yol açmıyor. Yani bazı varikoseller ağrı yapıyor, infertilite yani kısırlık yapıyor ama birçok varikoselde aslında sessiz seyrediyor. Hiçbir probleme yol açmayabiliyor. Bizim için burada önemli olan zaten varikosel eğer şikayete yol açtıysa bu hastaları tedavi etmek. Dolayısıyla sadece ultrason ya da sadece muayene bulgusuyla varikoselin teşhis edilmesi bizim için çok önemli değil. Peki varikosel değerlendirilmesinde hangi teknikler hastaya yol gösterici olur? Aslında herkes önce kendini doktordur deriz ya, herkes kendini muayene ederken işte eline gelen böyle solucanvari damarsal yapılar aslında uyarıcı olabilir. Özellikle uzun süre ayakta kalmayla belirginleşen ağrılar, işte ağır kaldırma, spor sonrası vesaire şiddetlenen ağrılarda ya da işte evlenen çiftler çocuk sahibi olamadıklarında akla gelmeli. Biz öncelikle üroloji uzmanları tarafından muayene öneriyoruz. Muayene sonucunda çoğu zaman tespit edebiliyor üroloji uzmanlarımız bunu. Ama bazen de ya da doğrulamak için ultrason kullanıyoruz. Doppler ultrasonografi ile testis üstündeki damarları kolaylıkla teşhis edebiliyoruz. Peki girişimsel radyoloji alanında varikosel için uygulanan minimal invaziv yöntemler, onlar hangileri? Evet, biz varikosel tedavisinde embolizasyon yöntemini kullanıyoruz. Varikosel tedavisinde aslında temel olarak hastalıklı damarların ortadan kaldırılması amaçlıdır. Bu da iki şekilde yapılabilir. Ya cerrahi olarak o damarlar kesilecek, bağlanacak ya da hiç herhangi bir kesi olmadan bir damar yoluyla toplar damardan girerek anjiyografik olarak o damarları içeriden kapatacağız. Yani o hasar verecek, testise hasar verecek anormal damarları kapatmak. Bunu girişimsel radyolojik olarak minimal invaziv dediğimiz yine kesi olmadan, herhangi bir anesteziye ihtiyaç kalmadan günübirlik 1-2 saat sonra hastayı yürüyerek evine yolcu edebileceğimiz şekilde tedavi edebiliyoruz. Genetik midir varikosel? Genetik faktörler de var tabii ki ama işte karın içi basıncını artıran yine varisteki gibi işte ıkınmaya yol açan ya da kilo ya da uzun süre ayakta kalmak gibi her şey genetik yatkınlığı da olan insanlarda varikosel ihtimalini artırır diyebiliriz. Varikoselde girişimsel minimal invaziv yöntemlerle cerrahi yöntemler arasındaki karar verilirken hangi kriterler dikkate alınıyor? Cerrahi yöntem mi yoksa diğer mi? Aslında günümüzde her türlü varikosel en hafifinden en şiddetlisine kadar ameliyatsız bir şekilde tedavi edilebiliyor. Dolayısıyla burada aslında hastanın tercihi önemli. Şu an için altın standart yöntem mikro cerrahi ile ürologlarımızın yaptığı tedavi. Ancak girişimsel radyolojik tedaviler de cerrahi kadar artık başarılı ve güzel sonuçlar vaat edebiliyor hastalarımıza. Dolayısıyla her türlü varikosel aslında ameliyatsız olarak çözülebilir, tedavi edilebilir. Bu işlem öncesinde hastanın bilmesi gereken hazırlık süreci nasıldır? Bu işlem aslında hastalarımız birçok varikosel hastası varikosel tedavisinden korkar. Çünkü hani hassas bir bölgenin. Hassas bir bölge, Evet, korkabilirler yani tabii. haklılar tabii ki. Ancak aslında girişimsel radyolojik tedaviler hastaların yani birçok hastam bana şunu soruyor. Ya hiç korktuğum gibi değilmiş aslında bu şeklinde aslında yaklaşıyorlar. Çünkü küçük bir damar yolunda bazen kasıktan, bazen boyundan, bazen omuzdan girerek hiç o bölgeye işte bisturi ya da işte bıçak değdirmeden tedaviyi yapabiliyoruz. Dolayısıyla hastaların hiç korkmadan, çekinmeden başvurmaları aslında bizim beklentimiz.
Hiç ekstra bir hazırlığa vesaire gerek yok. Geliyorlar, yatırıyoruz. İşte yaklaşık yarım saat, 45 dakikalık bir işlem yapıyoruz. Ondan sonra ne olur ne olmaz diye 2 saat gözlem altında tutup sonra yürüyerek evlerine taburcu ediyoruz. O kadar da esasında korkulduğu kadar Hiç korkulduğu gibi değil aslında. hiç değil Evet. mi? Buradan hani halkı bilgilendirmek adına güzel oluyor bu program şu anda. Çünkü fazla konuşulmayan bir sağlık problemi. Dolayısıyla şu anda televizyonda bunu konuşuyor olmak bayağı bir bilgilendirici olacak erkekler için. Peki işlem sonrasında hastaların günlük yaşama dönüş sürecini de konuşalım. Yapıldı. Bir kere mi yapılıyor bu? Evet, tek seferde Tek yapılıp seferde bitiyor. yapılıyor. O hastalık damarları kapatıyorsunuz ve bir daha açılmayacak şekilde kapattığınız için konu ortadan kalkmış oluyor. Hastalarda işlem sonrası bazen ağrı görülebiliyor. Bu normal bir durum. Biz bu yüzden genelde hastalara 1 hafta istirahat öneriyoruz. İşte 2 hafta ağır kaldırmayın, işte spor yapmayın mümkünse gibi önerilerde bulunuyoruz. Ama çok nadiren o ağrı 2 haftaya geçiyor. Bazı hastalar hiç ağrı bile tariflemezken hastaların yaklaşık 1/3'ü falan işte 1 haftaya kadar uzayan işte testis üzerinde hassasiyet, yürürken özellikle ağrı gibi şikayetler gösterebiliyorlar. Biz o yüzden genel olarak bir hafta ile 10 gün istirahat veririz hastalarımıza, dinlenirler. Sonrasında normal hayatlarına dönebilirler. Varikosel tedavisinde başarı ve takip süreci hastaya göre nasıl değerlendiriliyor? Şöyle, bizim için varikosel tedavisi aslında hastanın şikayetine yönelik yaptığımız bir tedavi olduğu için eğer hastanın ağrısı varsa hastanın ağrısının geçmesidir. Bu klinik olarak bizim için önemli olan odur. Ama Nasıl bir ağrı? Sızı gibi. sızı gibi, böyle basınç hissi gibi, yani sanki patlayacakmış gibi his, böyle işte ayakta kaldıkça özellikle daha çok sol tarafta olan böyle testis üzerinde bir ağrı hissi, gerginlik hissi oluyor aslında. Hissi. En önemlisi bu ağrı, mesela hastada ağrı varsa ağrının geçmesidir. Ama onun dışında testis üzerindeki o genişlemiş damarların tamamen kaybolmasıdır bizim için gerçek başarı. Bu da hastaların yaklaşık %97'sinde biz bunu elde edebiliyoruz. Dolayısıyla tıpta aslında başarı oranı en yüksek tedavilerden bir tanesi varikosel tedavisi. Çok nadiren biz testisin toplar damarlarını, anormal olanları kapattıktan sonra o toplar damarlar yerine başka bir toplar damarlar kan kalbe döner. Çok nadir hastada %2 ila 5 civarında bu damarlarda da varikosel gelişebilir. Ama dediğim gibi bunun yüksek ihtimali %2 ila 5'tir, oldukça düşüktür. Çoğu zaman konu orada kapanır yani. Yani bu bir geçici bir tedavi değil, kalıcı bir tedavi diyebilir miyiz? Kesinlikle. Yani oradaki damarları geri dönüşü olmayacak şekilde kapatıyoruz. Normal kalp damar cerrahisinde yapılan işte klaks ya da varis tedavisi mesela, değil mi? O köpük tedavisi. Onlarda mesela öyle değil. O yapıldığı zaman arkasından belki ne bileyim menopoz süreci, doğum yapmış hanımefendi, işte bir sürü şey olabiliyor. Hormonlarla ilgili özellikle inip çıkınca hormonlar o tarz, değil mi? Damarlarda. Rekanalizasyon dediğimiz, yani aslında vücut o tıkadığınız damarı açmaya çalışıyor. O yüzden hangi materyalle nasıl damarı tıkadığınız çok önemli. Yani girişimsel radyolojide biz hemen hemen her türlü materyale hakim olduğumuz için öyle bir maddeyi tıkıyoruz ki onu kolay kolay yani hiç kimsenin açması mümkün olmuyor. Onun gibi değil o zaman. Bu onun gibi olan yönleri de var, olmayan yönleri de var diyebiliriz. Güzel, aslında yani variste de kalıcı tıkama yapabiliyorsunuz. Öyle yani mi? bazı işte lazerdir, bazen işte radyo frekanstır gibi yöntemlerle. Yine başarı oranları aslında varikosele benzerdir. Toplar damardaki kaçak kapak yetmezliği, ortak konu bu. Olduğu zaman biz o damarları yok edebiliyoruz hemen hemen hep. Hocam çok teşekkür ediyorum. Varikosel Ben teşekkür tedavisini anlattınız. Fazla konuşulmayan bir sağlık problemi. Güzel oldu, çok bilgilendirici oldu. Ağzınıza sağlık. Sizin de ağzınıza sağlık. Sağ olun. Hanımlar beyler 8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Hemen